Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 10, Bangkok, Tayland. Bugün ortalık o kadar karışık ki nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Bugün bu kaldığım yerden ayrılıyorum ve başka bir yere geçiyorum. Ayrıca çantam çok ağır. Hazır bir yerde yalnız kalıyorken bütün çantamı döküp içinde ne olup olmadığına bakmak ve ihtiyacım olmayan şeyleri bırakmaya karar verdim. O yüzden çok karışık ortalık. Buraya şimdi çantamı dağıtıp baştan topladığım kısımlara dair kısa bir bölüm koyacağım. Yaklaşık 1,5 saatlik bir kayıt var elimde. Bu kaydı da yaklaşık 15-20 dakikaya indirerek çantamda ne var, neyi neden taşıyorum videosu paylaşacağım. Bu videoyu da yarın paylaşmış olurum. Eğer benimkine benzeyen bir seyahate çıkmaya düşünüyorsanız ve yanınıza ne almanız gerektiğiyle ilgili soru işaretleriniz varsa ne almanız ve almamanız gerektiğine dair bu videoyu izlemenizi önereceğim. Şu an için gün 10'a geri dönelim. Falan filan yani bilmiyorum ama ne olursa olsun şu çantanın hafiflemesi gerekiyor. Çünkü gerçekten şu an buradan çıkıp benim şehir merkezinde bu akşam için ayırttığım hostele gitmem bile eziyete dönecek. Buraya gelirken çünkü gerçekten bir de bu çanta sırtımda saat öğlen 1 akıllı gibi dolaştım. Yani bu çanta arkamda, bu da önümde. Full paket. Başım döndü. Su içtim biraz. Hatta bir tane teyze geldi. Tayland teyze lafa tuttu beni. Ben zaten canımla cebelleşiyorum. Taksi çağırıyorum, gelmedi falan. Victoria Mumut, öyle aktarma yapacağım, otobüse bineceğim yere gideyim taksiyle dedim. Ucuz taksilerden çağırmıştım, onlar gelmedi. En son canıma tek etti, gittim. Baktım teyze de rahat bırakmayacak beni. Sonra gittim, karpuz smoothie aldım. Onu yavaş yavaş içtim. Sonra olduğum yerden beni buraya getirecek bir taksi tuttum. Ki yine de uygun bu arada. 25 küsur kilometreydi galiba, 53 dakika falan sürdü. Ve ben 250 baht ödedim. Sadet'e gelecek olursak bu çantayla olmuyor. Yani o kadar planlı olmak da istemiyorum. Hani biraz spontane olacak, akışta kalacak alan da yaratmak istiyorum kendime. Ve şu an bu çanta bana bu noktada engel oluyor. O yüzden evet, şu an buradayız. Yani bu yüzden. Ama gerek var mıydı? Yoktu. Bu kadar gerek var mı? Yok. Belki o zamana kadar akıl edip de bu depolama alanı ile ilgili de şey yaparsam orada ayırırım, bırakırım ihtiyacım olmayanları. Ya aslında atabilsem en iyisi. Çünkü orada bırakmak da en uygunu bile 470 baht falan, yani paraya mal olacak ama işte kıyamıyorum. Konu çok uzamadan şöyle bir özet geçeyim ben. Benim sırt çantam yaklaşık olarak 25 kilo. Biri 20, diğeri 5 kiloya yakın olmak üzere. Ve büyük sırt çantam 70 artı 10, yani 80 litre. Bu benim ilk seyahate çıkışım değil ama ilk defa bu kadar uzun süreli ve bu kadar hiç bilmediğim bir yere olan seyahatim. Sırt çantamın hafif olmasının çok önemli olduğunu biliyordum ama what if, yani ya gerekirseler, ya o olursa, ya bu olursa düşünceleriyle çanta bu hale geldi. Korkularımı, endişelerimi sırt çantamda taşıyorum. O yüzden bu kadar ağır dememin nedeni de bu aslında. Ya şöyle olursa diye düşünüp olmayacak ihtimaller için birçok şey taşıyorum yanımda. İşin sonunda şu anda bu eşyaların bir kısmını bırakmam gerektiğinde farkındayım. Ama bazılarını maddi değerlerinden dolayı, bazılarını da manevi bir bağ kurduğum için bırakmakta zorlanıyorum. Ve sanırım biraz düşünce yapımla da alakalı. Bir şeyi bu çanta düzenlememde çöpe atsam bile ya ona ihtiyacım olursa ya bu olursa diye içimden bir ses beni kemiriyor. O yüzden bu iş bu kadar üstesinden gelmek zor bir hale geliyor. Güncelleme vakti. Şimdi aslında ben biraz da onlardan gelecek mesajla belki de içten içe rahatlayacağımı ve bu kararı daha rahat verebileceğimi düşündüğüm için aile grubuna yazdım. Şunları galiba bunları bırakmam gerekecek. Çok ağırlar, taşıyamıyorum. Kaşıkları falan da işte birkaç gün satmaya deneyip bırakacağım. Ve açıkçası içimi rahatlatmalarını bekliyordum. Hani o senin kendi eziyet çektirmene gerek yok. Bırak, ne olacak? Kaç paralık şey? Yenisi alınır demelerini bekliyordum. Uzun lafın kısası, beklediğim cevabı almadım. Ve bu durum var olan birçok farklı şeye dokundu bir noktada. Hiçbir şey benden daha önemli değil. Hiçbir şey kendime eziyet çektirmeme de değmez. İçimden geldiği gibi yaşayacağım. Para kazanılır. Her şeyde olacağına varır. Çok can sıkıcı ya. Yani parayla ilgili endişeleniyor olmak. Tatsız yani. Neyse. Toplanayım. Hostele gideyim. Ve sanırım duymaya ihtiyacımız olduğunda etrafımızda bize söyleyecek kimse yoksa bile gerçekten durup bunu kendi kendimize söylememiz gerekiyor. Hiçbir şey benden kıymetli değil. Ve her şey olacağına varır. Toplandım ama çok yoruldum ya. Yani şurada dev gibi oldu yine.
Öğlen sıcağı da. Tişört vardı üstüme, sırılsıklam oldu tişört. Çıkardım, gömleğimi giydim. Biraz oturayım, nefesleneyim, biraz su içeyim. Sonra yola çık. Yola çık. Çıkıyorum şimdi. Sonra baktım herhalde hiçbir şey unutmadım. Burada da yok, orada da yok. Tamam. Bye bye. Teşekkürler her şey için. Böyle kapatmış olduk, kilitledik. Geçen sefer malum taksiyle gelmiştim. Zaten çok da tutmamıştı. Ama az önceki breakdown'dan sonra yani aslında şu an benim bütçem için çok para. O yüzden bakın. O yüzden zaten o zaman da yani ilk niyetim o değildi. Sadece diğer türlü gelmeyi becerememiştim. Neyse ama şu an şey yapacağım. İşte otobüse binip gideceğim. Daha ucuz çünkü daha uygun. Çok kötü hissetmiyorum şimdi. Kendime iyi gibiyim. Suyumu falan doldurayım şeyden. Az çünkü suyum. Ya da doldurmayayım mı bilmiyorum. Bir yarım şişe suyum var. Yeterli aslında. Böyleyim ya, işte bu yorucu yani. Ne yapacağım, ne edeceğim? 2 defa düşünüyorum. Bunda ne kadar suyum var? Gerçi bunda da yarım litreye yakın var. Bu da 600 mililitrelik. Yani 1 litre verirse anlarız. Şöyle. Geldik. Açık saat yazıyor. Dün akşam kapalıydı, off yazıyordu. Kırmızı yanıyordu orada da. Şuradan karavan. Evet, burada bir yazıyor. Bir altımızı attık. Ne basınca açacak herhalde. Bu da doldu. 1 litreye aldım. Hala para var demek ki. Nerede öğrenmiş oldum. Size de anlatayım bu makinenin olayını. Şimdi burada zaten hostum dedik, bana burada zaten pek kaynak suyu yok dedi. O yüzden buradaki sular genelde arıtılmış su dedi marketin aldıklarında. Bu makinelerde arıtılmış su veriyormuş zaten. İşte bir baht attım, 1 litre aldım, daha da bitmedi yani. Öyle işte yani bunlar böyle çalışıyor. Ucuzmuş da. Çünkü ben 5 litrelik suyu hatta ilk geldiğimde işte şeyden almıştım. 7-Eleven'dan almıştım. Ucuz olanına 41 baht vermiştim. Bu da demek oluyor ki 5 litre aslında 5 bahtam da ucuza dolar. Bir bahta 1 litre dolup da daha kaldıysa. Yani evet, bu makineler en ucuzu. Bu sonuç olarak öğrendiğim şey. Yeni şeyler atmışlar. Şimdi zaten burası tanıdık yer. Eskiden orada kalıyordum. Buraya kafeye gelmiştim. Kafeye geldiğimde Müslümanlıktaydım. Eşyalarımı bıraktım. Önemli eşyalarımı kilitledim. Ama şeydeki Avrupa'daki mantıktan farklıydı. Ben öyle olur diye düşünmüştüm. Neyi farklıydı hemen söylüyorum. Yatakların altında değildi dolaplar ve dolapların büyüklükleri de bir backpack'i, yani benimki gibi backpack'i alacak gibi bir büyüklükte değildi. Şu sırtımdakini falan alırım mesela. İşte önemli şeyleri oraya koydum, gerisini bıraktım. Yanıma işte satılacak gibi olan tezgah açmak için şeyleri aldım. Smoothie alırım şimdi. Şu daha ucuza 30'a da satan bir smoothie'ci buldum. Oradan smoothie alırım. Açım, yemek yiyeceğim. Aslında iş çıkışına denk gelecek şekilde benim Çin pazarında, marketin içinde olmam lazımdı. O metro çıkışında. Ama açım yani, şimdi aç gitmek istemiyorum. O yüzden önce smoothie önce, aslında sonra içsem smoothie daha mantıklı ama önce içeyim ki smoothie'yi bardağını şey için kullanabileyim. Çıktı almadım ya. Of, neyse oturayım. Ben en iyisi oturayım bir. Biraz şey yapayım. Bir şeyler translate edeyim. Şey de var, patates kızartması da vardı. Nerede ya, ucuz smoothie'ciyi geçtin mi? Geçtim galiba. Zor oluyor. İşte şey. Bundan geçtiğimi de fark etmemişim yani. Şurası galiba.
Bilmiyorum, belki de değildir. Değil galiba ya. Aa, gitti mi acaba? Seyyardı ve gitti belki. Ya da ben şey görüyorum artık. Hadi söylüyorum. Neyse en iyisi benim abladan alayım gideyim. Bu sefer ne deneyeceğim? Ay çok mu tatlı olur diye ben çekiniyorum. Aa ne güzel, bak burayı da yapmışlar. Aynı fiyata bir şalvar alınabilir çünkü bakın şalvarım az önce cırt diye yırtıldı. Zaten müthiş ince bir kumaş. Ama yani efildi ama çok da böyle oturup kalkınca demek ki o kadar da geniş değilmiş. Bir de yıkayınca da şey olmuştu. Başlıklar almış gibiydi. Sonra oturunca falan geldi kendine. Öyle işte yırtıldı. Yeni şalvar alayım. Yani bu sefer bir iki beden büyük alayım. Böyle şeyler yapıyorsun. Bir iki beden büyük alayım kendime. O yani derdim. Hadi yürü smoothie. Smoothie. Yemek. Smoothie yemek. Translate. Smoothie bardağına su. Sonra yolculuk. Bakın ne kadar sürecek. Geldim benim smoothie ablaya. Aslında bugün birkaç fiyat ve bilgi dışında Tayland'a dair pek söyleyecek, gösterecek bir şeyim de olmadı. Daha çok duygusal boğuşmalarla geçen bir gündü. Ama hem gün atlamak istemedim hem de aslında bu sadece gittiğim yerleri değil, hayattaki yolculuğuma dair bir kanal olduğu için bugünü atlasaydım da ayıp olurdu. İşin sonunda ben bilgisayar başındaydım. Planlar yaptım. Nereye giderim, ne yaparım bundan sonraki süreçte diye. Kaldım yatağın boş ucunda bozuk para buldum. İyi şans getirir umarım. Oda da bu şekilde gözüküyor. Üst katta kalıyorum ben. Kaldığım yerin adı da Oh Bangkok Hostel. Bu kaldığım 8 kişilik bir oda. Son olarak Tayland'a dair de bir şey söyleyecek olursam. Çöp kutuları böyle hasırdan. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Önümüzdeki videolar daha çok keşfettiğimiz, daha az duygusal burhanlar yaşadığımız videolar olacak diye umuyorum. Güzel günler.